Galaksi çarpışmaları. Sizi korkutmak istemeyiz ama Samanyolu galaksisi bize en yakın spiral galaksi olan Andromeda ile çarpışma rotasında. Önümüzdeki birkaç milyar yıl içerisinde aynı zamanda yerel galaksi grubu içerisindeki en büyük iki galaksi bir araya gelecek ve sonuçları büyük yıkımlara neden olacak. Peki galaksiler çarpıştığında ne olur? Yıldızlar galaksimizin dışına savrulacaklar. Bazıları birleşen devasa kara deliklerin arasında kalarak yok edilecekler. Her iki galaksinin narin spiral yapısı dağılıp bozulacak ve tek bir devasa eliptik galaksi oluşacak. Fakat her ne kadar kulağa yok edici gelse de bu işlem galaktik evrimin doğal bir sürecidir. Astronomlar yaklaşan bu olayın ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgi sahibidir. Bu işlem bizim galaksimiz ve Andromeda'nın yönü ve hızına bağlıdır. Fakat daha da önemlisi astronomlar ne zaman evreni gözlemleseler galaksilerin çarpışmasının her an gerçekleştiğine şahit oluyorlar. Andromeda ve Samanyolu çarpışması. 1929'da Edwin Hubble yaptığı gözlemlerle uzak galaksilerin Samanyolu'ndan uzaklaştığını göstermiştir. Bu durum ona galaksilerin uzaklıklarını onların tayfta kırmızıya kayma miktarlarından hesaplayabildiği Hubble yasasını oluşturmasına yol açmıştır. Fakat Andromeda üzerinde yapılan çalışmalar ondan gelen ışığın maviye kaydığını göstermiştir. Bu göstermektedir ki 20. yüzyıl boyunca gözlenen birçok galaksinin aksine Andromeda bize doğru hareket etmektedir. 2012 yılında araştırmacılar 2002'den 2010'a kadar ki Hubble'ın Andromeda'nın hareketini takip ettiği verilerine dayanarak Samanyolu ile Andromeda arasında çarpışmanın kesinlikle gerçekleşeceği sonucuna ulaştılar. Maviye kayma ölçümlerine göre Andromeda bizim galaksimize saniyede 110 km hızla yaklaşmakta. Bu hızlarda çarpışma 4 milyar yıl sonra gerçekleşecek. Çalışmalar ayrıca yerel gruptaki 3. en büyük galaksi olan M33 üçgen galaksisinin de bu olaya katılacağını göstermektedir. Büyük olasılıkla Samanyolu ve Andromeda galaksilerinin yörüngesine girecek ve daha sonraki bir zamanda birleşmiş olan harabe ile çarpışacak. Sonuçları: galaksi çarpışmalarında büyük galaksiler küçük galaksileri tamamen içine alırlar ve onları parçalarlar ve yıldızlarını bünyelerine katarlar. Fakat Samanyolu ve Andromeda gibi benzer galaksilerin yakın temasları spiral yapıyı tamamen bozar. İki galaksinin yıldızları spiral yapıdan eser kalmayacak şekilde devasa eliptik bir yapıyı meydana getirirler. Bu tarz etkileşimler yıldız oluşumunu da tetikler. Galaksiler çarpıştığında büyük hidrojen bulutlarının birleşmesine ve sıkıştırılmasına, sonucunda seri bir kütle çekimsel çökmeye yol açarlar. Galaksi çarpışmaları onların hızlı yaşlanmasına da yol açar. Çünkü gazın birçoğu yıldıza dönüşür. Böyle hızlandırılmış bir yıldız oluşumunun ardından galaksilerin yakıtı biter. En genç, en sıcak yıldızlar süpernova olarak patlarlar ve geriye uzun ömürlü, daha yaşlı, daha soğuk yıldızlar kalır. Eliptik galaksilerin galaksi çarpışması sonucunda meydana gelmelerinin birçok yaşlı yıldıza sahip olmalarının ve çok az aktif yıldız oluşumuna ev sahipliği yapmalarının sebebi budur. Andromeda galaksisinin 1 trilyon, Samanyolu galaksisinin ise yaklaşık 300 milyar yıldız içermesine rağmen yıldızlar arasındaki mesafelerin büyüklüğünden dolayı çarpışmaları göz ardı edilebilir. Bununla birlikte her iki galaksi de merkezlerinde oldukça devasa kara delikler bulundurmaktalar ve bu kara delikler oluşacak yeni galaksinin merkezinde bir araya geleceklerdir. Kara deliklerin birleşmesi enerjisi yıldızlara aktarılacak ve bu işlemin tüm yıldızları etkilemesi milyonlarca yıl sürecek. İki kara delik birbirlerinin bir ışık yılı yakınına geldiklerinde tamamen birleşene kadar etrafına kütle çekimsel dalga yayarlar.
Birleşen iki kara deliğin arasında kalan gaz, parlak kuasarlar oluşmasına veya galaksi çekirdeğine aktif çekirdek oluşmasına sebep olur. Sonunda kara delik birleşmesiyle büyük galaksilerde yüksek hızlara ulaşan yıldızlar gezegenleriyle birlikte galaksi dışına fırlatılırlar. Saniyede 110 kilometre. Evren karanlık enerji yüzünden son 5 milyar yılda hızlanarak genişliyor. Ancak Andromeda karanlık enerjinin yer çekimini asla yenemeyeceği kadar bize yakın. Bu sebeple iki galaksinin çarpışmasını hiçbir doğa kuvveti engelleyemez. Andromeda saniyede 110 kilometre hızla üstümüze geliyor. Yani dünyanın güneş çevresinde devinme hızından yaklaşık 4 kat hızlı yol alıyor. Andromeda önümüzdeki 2 milyar yılda gökte %50 ve 3 milyar yıl içinde %75 daha büyük olacak. Böylece bize en yakın büyük galaksi olan sevgili komşumuz gökyüzünün yarısını dolduracak ve siz de ışıklı gecelerde bile Andromeda'yı çıplak gözle seçerek romantik akşam sefasına dalacaksınız. Ancak olaya ne kadar şiirsel anlam katmaya çalışsak da Andromeda 4 milyarda yılda Samanyolu ile çarpışacak ve bunun sonucunda her iki galaksi de parçalanacak. Kozmik çarpışmayı nasıl öğrendik? Maviye kayma sayesinde ama Hubble sayesinde değil, her ne kadar Hubble galaksilerin bizden uzaklaşmakta olduğuna dair ek gözlemler yapmış olsa da kırmızıya kayma olgusuyla birlikte evrenin genişlediğini gösteren ve bu patlamanın temellerini atan kişi ondan önce gelen Vesto Slipper'dır. Amerikalı astronom Vesto Slipper, galaksilerin ışığındaki kırmızıya kaymaya bakarak bizden 50 milyon ışık yılından daha uzak olan bütün galaksilerin dünyadan uzaklaşmakta olduğunu ve ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaştığını 1917 yılında anlamıştı. Sonuçta bizden uzaklaşan galaksilerin ışığı evrenin genişlemesi yani uzayın genleşmesi yüzünden kırmızıya kayıyor. Genişleyen uzayın gerilemesi uzak galaksilerin ışığının dalga boyunu da uzatıyor. Öte yandan bize yaklaşan galaksilerin ışığı da Doppler etkisi nedeniyle maviye kayıyor. Andromeda ve Triangulum da Samanyolu gibi sarmal biçimli galaksiler. Bizden 2,5 ila 3 milyon ışık yılı arasında bir uzaklıkta duruyorlar. Ayrıca kütle çekimsel olarak birbirlerini etkileyebilecek kadar yakın duruyorlar. Bu durum çarpışma tahminlerini bulandırıyor. ESA'nın Gaia görevi burada devreye giriyor. ABD'nin Baltimore şehrinde yer alan Uzay Teleskop Bilim Enstitüsü'nde çalışan ve çalışmanın başyazarı olan Roland van der Marel şöyle söylüyor. Galaksilerin nasıl büyüdüğünü ve nasıl evrim geçirdiğini, ayrıca onların nitelik ve davranışlarını oluşturan ve etkileyen şeyin ne olduğunu ortaya çıkarmak üzere galaksilerin hareketlerini 3 boyutlu şekilde keşfetme ihtiyacı duyduk. Bunu ise Gaia'nın yayınladığı ikinci yüksek kaliteli veri paketiyle başardık. Gaia görevi, Samanyolu galaksimizin 3 boyutlu bir haritasını oluşturuyor ve yerel grubun bazı bölgeleri için de aynısını yapıyor. Hubble gibi teleskoplar, yerel grubun diğer üyelerinin kesin görüntülerini yakalasa da tekil yıldızların kesin konum ölçümlerini ve hareketlerini veremiyorlar. Bunlar Gaia'nın görevi. Kendisi de STSCI'de çalışan eşyazar Mark Fardal şöyle ekliyor. Gaia'nın elde ettiği verileri tarayarak her iki galakside de binlerce tekil yıldız belirledik ve bu yıldızların kendi galaktik evleri içerisindeki hareketleri üzerinde çalıştık. Gaia esasında Samanyolu üzerine çalışmayı hedeflese de yakındaki yıldız oluşum bölgelerinde yer alan ve özellikle devasa ve parlak olan yıldızları saptayacak kadar güçlü. Hatta kendi galaksimizin ötesinde bulunanları bile. Geçmişte gökbilimciler Hubble ve diğer gözlem evlerini kullanarak yerel grubun en büyük 3 üyesinin hareketleri üzerine çalışma yaptıklarında 2 tane ihtimal olduğunu bulmuşlar.
Ya Triangulum galaksisi Andromeda etrafında inanılmaz ölçüde uzun olan 6 milyar yıllık bir yörüngede gidiyor fakat geçmişte çarpışmış ya da ilk kez çarpışmak üzere. Senaryoların her biri farklı bir yörünge güzergahını yansıtıyor ve bu yüzden her galaksi için farklı bir oluşum geçmişiyle geleceğini temsil ediyor. Fakat şimdi Gaia, gökbilimcilerin üzerinde çalışma yapması için çok daha fazla bilgi sunmuş. Bu bilgiler hem galaksilerin uzayda nasıl hareket ettiğini ortaya çıkarıyor hem de onların dönüş hızlarını gösteriyor. Bu dönüş oranı uzun zamandır bulunmak istenen bir şeymiş. Hatta gökbilimcilerin 100 yıl önce galaksilerin oluşumu ve evrimi üzerine çalışmaya başladığından beridir. Gaia nihayet bunu sağlamış. Bunun yapılabilmesi için Gaia gibi gelişmiş bir gözlem aracı gerekiyordu, diyor Rowland. İlk defa M31 ve M33'ün gökyüzünde nasıl döndüğünü ölçtük. Gökbilimciler galaksileri birbirinden ayrı adalar olması imkansız olan küme halindeki yerler şeklinde görüyordu fakat artık bunun başka türlü olduğunu biliyoruz. En yakındaki geniş galaktik komşumuz olan M31'in gerçek ve ufacık dönüş hızını ölçmek için 100 yıl geçmesi ve Gaia'nın oluşturulması gerekiyordu. Bu çalışmanın ardındaki araştırmacılar mevcut verilerle Gaia'nın ikinci veri yayınından gelen yeni verileri birleştirilerek Andromeda ve Triangulum'un uzay boyunca nasıl hareket ettiğini daha isabetli şekilde görmüştür. Elde ettikleri bu bilgiyi milyarlarca yıl geçmişe ve geleceğe de yansıtmışlar. ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde çalışan ve çalışmanın eş yazarı olan Ekta Patel şöyle söylüyor. Bulunduğumuz süratler M31 ve M33'ün etrafındaki yörüngede uzun süre kalamayacağını gösteriyor. Bizim modellerimiz M33'ün M31'e ilk defa çarpacağını söylüyor. Evet arkadaşlar, çeşitli bu konu hakkındaki makale ve gözlemlerin de yer aldığı değişik bir bilgi vermek istedim size. Hem Andromeda ile Samanyolu'nun çarpışması hem de eşlikçi galaksilerinde çeşitli senaryolarla nasıl çarpışacağına dair Gaia verileriyle birlikte bir harmanlama yaptım aslında bu videoda size. Şunu söyleyebilirim, bu yine bu makalenin dışında benim edindiğim bilgiler ve izlediğim belgeseller ve kitaplardan kaynaklı. Andromeda ve Samanyolu'nun çarpışmasından sonra oluşacak galaksinin yeni adını da belirlemişler bu arada bilim insanları. Milkomeda olacak adı ve bunun senaryolarını da net bir şekilde simülasyon etmişler. Yani bilgisayarlar üzerinde hangi açılardan gelir, hangi açılardan olabilir, neler olabilir gibi çeşitli simülasyonlarda oluşturmuşlar. Tabii yine buna M31, M33 gibi eşlikçi galaksiler, hatta Triangulum gibi galaksilerinde nasıl eşlik edeceğini, nasıl olabileceğini detaylı bir vaziyette simüle etmişler. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Sizden ricam bir dakikanızı ayırıp en azından yorum yazmanız ve bu yorumları da sorular şeklinde yapabilirsiniz veya kendi yorumlarınızı eklerseniz onları da sabitleyebilirim buraya ek bilgi şeklinde. Bu şekilde etkileşimde bulunursanız memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.